Bugünlerde çoğumuzun yaşadığı ortak bir problem aşırı düşünme ve dikkat dağınıklığı. İşte siz de bu konudan muzdaripseniz size iyi gelebilecek tekniklerden biri brain dump, yani beyin boşaltma tekniği. Peki nedir bu teknik? Nasıl uygulanır? Neden işe yarar? Bu videoda. Belki ödenecek faturalar, belki gelecekle ilgili planlar, projeler, belki de geçmişteki pişmanlıklar, bir takım sorgulamalar ve analiz etmeler sürekli kafanızda dönüyor. Beyninizde binlerce düşünce bu şekilde dönüyorsa ve bir türlü rahatlayamıyorsanız bu teknik size iyi gelebilir. Beyin boşaltma sanki çantanızı bir masanın üstüne boşaltır, boca eder gibi zihninizdeki tüm düşünceleri boş bir sayfaya boşalttığınız bir serbest yazma etkinliği. Zihninizdeki endişeler, kaygılar, üzüntüler ya da belki yapılması gereken işler ya da başka diğer duygu ve düşünceler, her ne varsa sansürsüzce boş bir kağıda tüm bunları aktarıyoruz. Bunu yaparken düşünceleri aptalca ya da kötü diye yargılamak yok. Önemli ya da önemsiz diye ayırt etmek yok. Doğru ya da yanlış yok. Kafamdan ne geçiyorsa hepsini boca ediyorum kağıda. Bu kafanızdan akıp giden düşünce silsilesini kağıda döktükçe zaten bir süre sonra zihninizin de rahatlamaya başladığını göreceksiniz. Ama tabii işimiz burada bitmiyor. Bunu yaptıktan sonra, yani düşüncelerinizi kağıda aktardıktan sonra onları kategorize edebilirsiniz. Önemli, önemsiz olarak ayırt edebilirsiniz, önceliklendirebilirsiniz ya da bazıları ile ilgili belki çözüm ya da eylem planları yapabilirsiniz. Diyelim ki birkaç gün sonra misafirleriniz gelecek ve siz ne yapacağınızı, nereden başlayacağınızı bir türlü bilemiyorsunuz. Bu durum kafanızı evirip çeviriyorsunuz. Böyle bir durumda işte kalkıp bir kağıda bütün bu kafanızdaki endişeleri yazmak, ardından da bu yapılması gereken işle ilgili adımları belirlemek, planlamak, bu adımları öncelik sırasına dizmek, her bir adım için bir son tarih belirlemek, bir zaman belirlemek mesela, hem sonraki gün zamanınızı daha iyi yönetmenizi sağlayacak, hem de kaygılarınızı giderecek. Journal of Experimental Psychology'de 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, geceleri yatmadan önce ertesi gün için yapılacaklar listesi oluşturmanın uykuya dalmayı kolaylaştırdığını gösterdi. Eğer siz de ertesi günkü ya da ertesi günlerdeki planlarla ilgili uyuyamıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Beyin boşaltma işini günlük bir rutin haline getirmek. Yani her gün belirli saat ya da saatlerde bunu yapmak düzenli olarak etkisini arttırıyor. Beyin boşaltma tekniği aynı zamanda yaratıcılığı arttırma amacıyla da kullanılıyor. Diyelim ki kafanızda bir sorun var ve bu sorunla ilgili sürekli düşünüyorsunuz, kafanızda çevirip duruyorsunuz. Yine bu sorunu ve olası çözüm önerilerini belki kendi kendinize bir beyin fırtınası yaparak kağıda dökmek ve ardından tek tek bu önerileri değerlendirmek işinize yarayabilir. Ve inanın bunu kağıt üzerinde yapmak kafanızda yapmaktan çok daha etkili. Bazen de duygu ve düşüncelerimizle ilgili beyin boşaltma tekniğini kullanabiliriz ki bu hem bu duygu ve düşünceleri analiz edebilmemizi, kendimizi daha yakından tanıyabilmemizi kolaylaştırır, hem de bu duyguyu işlemleyebilmemizi kolaylaştırır. Diyelim ki şu anda kendinizi çok kaygılı ve öfkeli hissediyorsunuz. Bu durumda işte 5N1K tekniğiyle çeşitli sorular sorarak bu duygu ve düşünce üzerinde değerlendirmeler yapabilirsiniz kağıt üzerinde. Örneğin şu anda ne hissediyorum? Bu hangi duygu? Peki bu görünen duygunun altında başka bir duygu var mı? Varsa ne olabilir? Bu durumu ne tetikledi? Bu duyguyu hissetmeme sebep olan düşünce ne? Altında yatan düşünce ne? Peki bu düşünce ne kadar gerçekçi? Bu düşüncemin gerçek olduğuna dair elimde kanıtlar var mı? Varsa neler? Bu düşünceden başka farklı hangi düşünceyle bu durumu açıklayabiliriz? Bu gibi sorular duygularımı ve düşüncelerimi fark etmemde ve analiz etmemde oldukça yardımcıdır. Bu düşünceleri analiz etme ile ilgili detaylı bilgi istiyorsanız bununla ilgili 4D tekniği videomu izleyebilirsiniz. Peki yazmak neden işe yarıyor? Bunun olası sebeplerinden bir tanesi zihnimizi sürekli meşgul eden o olayı ya da olayları, düşünceleri bir şekilde somutlaştırarak yazıya döktüğümüzde kafamızdaki o karmaşayı düzene sokmamız. Aşırı düşündüğümüzde, hele bir de buna dikkat dağınıklığını da eklersek, yani aynı anda birden fazla şey aklımıza geliyorsa, zihnimiz düşünceler ve farklı olaylar arasında uçuşlar yapıyorsa, bu durumda beynimizde adeta bir kasırga yaşanıyor. Ve biz bir şekilde bu düşünceleri kağıda aktardığımızda onları belli bir
düzene sokuyoruz ve beynimizdeki bilişsel yükü azaltıyoruz. Ayrıca düşüncelerimizi ve sorunla ilgili çözüm önerilerimizi, gelecekle ilgili planlarımızı kağıda döktüğümüzde beynimize bunlarla ilgilendiğimiz mesajını gönderiyoruz. Yani bunları yazıya dökerek adeta beynimize şunu diyoruz: merak etme, o iş bende, üzerinde duruyorum, ilgileniyorum. Böylelikle de beynimiz bu sorunlarla ilgili olarak bizi uyarmayı bırakıyor ve bizi rahatlatıyor. Kafamızdayken belirsiz ve uçuşan duygu ve düşüncelerimizi kağıda dökmek, onların arasındaki neden-sonuç ilişkisini kavrayabilmemizi ve olayı anlamlandırabilmemizi kolaylaştırıyor. Böylelikle bu rahatsız edici duygu ve düşüncelerin işlemlenmesini de kolaylaştırıyor ve bizi rahatlatıyor. Eğer siz de benim gibi kırtasiye malzemelerini seviyorsanız ilk iş hemen gidip kendinize şöyle güzel bir defter alın, renkli renkli kalemler alın. Bazı insanlar yazmayı sevmiyorlar. Onlar da bilgisayarda yeni bir dosya açarak belki bunu yapabilirler. Yazma işi için size uyan bir saat belirleyin. Akşamları da olabilir, sabahları da olabilir. Ya da belki hem sabah hem akşam yapmak isteyebilirsiniz. Bunun bir kuralı yok. Aşırı düşünme ve dikkat dağınıklığıyla baş edebilmek için başka teknikler ve formüller de var elbette. Bununla ilgili çok sayıda tekniği kanalımda bulabilirsiniz. İlgili videoların linklerini aşağıda yoruma ekleyeceğim.